Herkese merhaba arkadaşlar. Muadili olmayan makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Haftanın açılış gününde dolar TL'de yukarıya direnç alanlarını zorlayan bir güne açıldık. Para basmaya, enflasyon yaratmaya devam ediyoruz ve dolar TL'de elbette haliyle tırmanma eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Kripto para piyasasında bu para basma ve enflasyon yaratma anlamında son örneği acı bir şekilde yatırımcılar gördü. Luna Coin arzı bir haftada milyonluk seviyelerden 6,5 trilyon seviyelerine ulaştığını gördük. İnanılmaz bir para basma eğilimi içerisine girdiler. Yani coin token basma eğilimi içerisine girdiler ama enflasyonu ve haliyle de ürünün değerini çok büyük etkileyecek bir alan içerisine girdi. Çok değil, 4 gün önce değerini %99 kaybetmiş olan bu coin'den bahsettim. Ben almam, değerlendirmem. Bu adamlar Ponzi yapısı şemasına döndürdü bu işi demiştim. Oradan bile %99,9 düşüş gösterdi bu coin. Çılgınca para bastılar, enflasyon yarattılar ve çöp durumuna düşürdüler milyar dolarlık bir market kapasitesini. Şimdi bu örneği verdim çünkü tüm finansal piyasalarda durum aynıdır. Para basmanın bir sonu yok. Büyük enflasyonlar yaratır. Büyük çıkmazlar içerisine sokar. Bizim de şu anda mevcutta bulunduğumuz dönem içerisinde temel haber akışlarını açıp baktığımızda bütçe açıklarını okuyoruz. Bütçe açıklarını tolere etmek için yapılabilecek tek şey para basmaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Nisan ayına ilişkin verilerine baktığımızda merkezi yönetim bütçesi tam 50 milyar TL açık verdi. Bir önceki ay 69 milyar TL bir açıktan bahsediyorduk. Üstüne koya koya artmaya devam ediyor. Petrol piyasasındaki inanılmaz tırmanıştan dolayı BOTAŞ'a el altından verdiğimiz döviz ihtiyacını karşılamak için yaptığımız satışlar da artık boyu aştı. Bunları finanse edebilmek için bir şekilde sürekli olarak para basma eğilimine devam ediyoruz. Bu para basma eğilimi de muhakkak ki TL'nin dolar karşısındaki değerini birebir etkileyen etmenlerden biri. Risk primlerimiz ciddi seviyede yükselmiş durumda. İlave problemler var. Kur korumalı mevduatların getirdiği yükler arttı. Cari açıklar artmaya devam ediyor. İlave olarak globalde zaten herkesin bildiği enflasyonda ciddi bir tırmanma eğilimi devam ediyor. Maalesef ki dolar TL'nin de çok önemli bir trend alanı, bir trend yapısı içerisine girdiğinden bahsediyorum. En son 14.86'nın kırılımı ile bu trend yapısı içerisine girdiğimizi anlattım ve ilk karşısına çıkan direnç alanı 15.65 seviyesiydi. Direkt olarak bu bölgeye gitmesini beklediğimden bahsettim. Bugün o bölge içerisindeyiz. Bugün o bölgeyi, direnç bölgesini zorlamaya devam eden bir dolar TL görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu ürünler nereye gidecek? Dolar TL'de, gram altında, gram gümüşte rekorların kırılabileceği bir dönem içerisine gittiğimizi düşünüyorum. Yatay bir süreç yaşandı, bekleten bir süreç yaşandı ama fiili olarak kırılımların gerçekleştiği dönem içerisine girdik. Elbette enflasyon anlamında herkes zorlanıyor. Amerika'da Goldman analistleri resesyona hazır olması gerektiği yönünde fikirlerini paylaştılar. Amerika'nın büyüme oranlarında aşağı yönlü revizeler yaptılar. Büyük fon yöneticileri ekonomik durgunluk mesajları veriyorlar ve risk konusunda da bol bol uyarılar yapılıyor. Bu dönemdeki bu risk konusunda yapılan uyarılar özellikle altında, gümüşte, kripto para piyasasında satış baskıları yaşattı. Amerika'da FED'den gelen haberler de elbette cabası. Bu önümüzdeki dönem içerisinde de yeni trendlerin varlığından bahsedeceğiz. Yeni trendler, bu ürünler artık nereye gidiyor? Bulunduğu alanda düşüşlere doydular mı? Hangi alanda hangi dirençlerle karşılaşacaklar? Hepsinden ayrı ayrı bahsedeceğim. Dolar TL'nin bulunduğu alan içerisinde direnç bölgesi alanına haftalık açılışlarla tacizler devam ediyor. 15.65 seviyesi üstündeki bir kapanışta dolar TL'de bu sefer zıplayarak tekrar yukarıya atabileceği alan 17 TL seviyesini hedefleyecektir diye düşünüyorum. Muhakkak ki bir satış hamlesi, muhakkak ki bir durdurma hareketi dolar TL'de göreceğimizi düşünüyorum. Bir müdahale yapmak isteyeceklerdir ama bu müdahale bir şekilde ufak tefek gevşemelerle de olsa sadece kısa vadeli gevşetmeler yapılabilir diye düşünüyorum. Bir günlük, birkaç günlük gevşemeler yaşatılabilir. Onun dışında 14.86'daki kırılım itibariyle dolar TL'nin önümüzdeki yaz bitimine kadar, yani önümüzdeki dönem için 3-4 aylık, 5 aylık süreç içerisinde bir yükseliş dalgası trendi içerisine gireceğinden bahsettim. Burada bulunduğu alanda bu trendin bu seferki tepe noktası 20 TL üstü olacaktır diye düşünüyorum. Bu fikrimi daha önce de söyledim. Tekrar yinelemek istiyorum. Bulunduğu alanda 4 saatlikte dolar TL'nin çok güçlü olduğunu görüyoruz. Bu güç onu kırılımlarla birlikte bu sefer 17 TL seviyesine hareket getirmesini ve bu bölgelerden de tepki alıp yeniden aşağıya gevşemesini, dolar TL'de kısa vade içerisinde hani böyle bir hareketle gerçekleşirse
gevşekse muhakkak ki gevşetme hamleleri yapılacaktır. Ama trendin önümüzdeki dönemi itibariyle bu gevşetme sonunda da tekrar yukarıya giden trendi izleyeceğiz dolar TL tarafında. Elbette ki rekorlar kırılmasını beklediğim diğer ürün gram altın bulunduğu alanda bu trend yapısı içerisindeki işlevini önümüzdeki bir haftalık süreç içerisinde dolduracağını düşünüyorum. Buradaki gelen kırılım ile, buradaki gelecek olan ilk kırılım ile 1000 TL'ye giden trendin ilk sinyali buradaki kırılımla gerçekleşmiş olacak. Elbette gram altının yeni yatırım için makul bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Kendi yerli yatırımlarım, kendi kişisel yatırımlarım, kendi değerlendirmelerim sonucu bir süredir 900 TL seviyesinde hareket eden bir gram altın var ve ben bu seviyenin civarında her bölgeden gram altın değerlendirdiğimi, pozisyon aldığımı söylüyorum. Elbette çok daha aşağılardan beri uzun süredir gram altını değerlendiriyorum. Pozisyonlar alıyorum. Hani yeni pozisyon almak isteyenlere fikir olsun diye söylüyorum. Kendi üzerimden anlatıyorum. Sizin de kafanızda bir fikir oluşsun istiyorum. Bu trend yapısının bir haftalık bir zaman dilimi içerisinde gram altında ben kırılacağını düşünüyorum. Ons kapıları çünkü çok büyük bir baskıyla karşılaştı. Düşen kanal hareketi ons altında devam ediyor. Bu düşen kanalda dipleri test etmeye devam ediyor. Bu bölgedeki gelecek olan ilk yukarı yönlü atakta gram altındaki sirayetini çok sert göreceğimizi düşünüyorum. Gram altını yukarı yönlü sert yükselten hamlenin bu bölgede ons altının yukarıya vereceği tepkiyle gerçekleşmesini bekliyorum. Gümüşün gram tarafında da aynı şekilde bir düşen trend alanından bahsetmiştim. Son videoda bu alan içerisinde henüz bir kırılım gerçekleştirmemişti. Buradaki kırılım gümüşün gram tarafı için, gümüşün TL kapısı için önemli bir alan olduğunu düşünüyorum. Son videoda bu kırılım öncesinde bu bölgeden bahsettim. Buradaki 10.64 seviyesi üstünde kapanışlar gelmesiyle direkt olarak 11.5 TL seviyesine giden bir gümüş göreceğimizi bu bölgede düşünüyorum. Düşen trend yapıları, zorlayan trend yapıları, ons kapıları nedeniyle gram altın, gram gümüş taraflarında da oldu, yaşatıldı. Bu ürünler bugünkü haliyle elbette herhangi bir yükseliş trendi yaşadığını düşünmüyorum. Önümüzdeki 3-5 aylık zaman dilimi içerisinde yatırımcılarına kazandıracağı son fırsat dilimi içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Yani bu bölgelerden yeniden almanın mümkün olacağını düşünmüyorum önümüzdeki birkaç aylık dönem içerisinde. Bana göre olabileceği en ucuz seviyelerde hareket etmeye devam ediyor. Altının gram tarafı, gümüşün gram tarafı. Kripto para tarafında Luna Vakfı'nın yaptığı manipülasyonlar tüm alanlara sirayet etti. Bitcoin tarafında da adamlar ellerinde 80.000 Bitcoin tutuyormuş. Bugün attıkları son tweetlerde ellerinde 313 Bitcoin kaldığını açıkladılar. Sadece Luna tarafında değil, kripto para alanına tamamen sirayet eden bir durum oldu. Çok ciddi bir Bitcoin varlığından bahsediyoruz. Bu son dönem içerisinde yaşatılan Bitcoin'deki düşüşte bunların da bir parmağı bir şekilde oldu. Bitcoin zaten dominasyon anlamında kripto para piyasasında en güçlü ürün olduğu için buradaki yaşanan satış baskısı da tüm altcoin'lere sirayet ediyor. Her yerde düşüşler yaşanıyor. Beklediğimizden daha fazla düşüşler yaşandı. Bugün attıkları tweetle artık ellerinde Bitcoin satmak için bir cephane olmadığı yönünde izlenimler oluşması nedeniyle Bitcoin tarafı için, kripto para tarafı için olumlu bir haber akışı olduğunu düşünüyorum. Zira Twitter'dan da bununla alakalı bir tweet attım. Bitcoin burada bulunduğu alan içerisinde destek seviyesini iyi koruduğunu, iyi muhafaza ettiğini düşünüyorum. V tipi bir yükseliş kripto para piyasası adına bu bölgede çok makul bir seçenek görüyorum. 34.000'li seviyelere uzanan bir ani yükseliş dalgası Bitcoin tarafında gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Altcoin'lere de muhakkak ki etkisi olacaktır. Bitcoin'de buradaki düşüş trendini bitirdi diyebileceğimiz seviye burada 38.000 seviyesi üstüne tırmanmasıyla söz konusu olabilecektir. Ama genel bağlamda bir düşüş trendini bitirdiği yönünde birçok sinyal olduğunu görüyoruz. Demirbaş anlamında baz aldığım altcoin'lerden mesela Solana son videoda konuştuğumuzda 38-40 bandını atmış iğnesini bu bölgelerde 45 dolarlı seviyelerde seyrediyor. Kendini yukarıya atmak isteyecektir. Derken zaten burada son 2 gündür yukarıya giden trendi Solana'nın burada başlattığını görüyoruz. Bitcoin karşısında da yükseliyor şu anda Solana. Altcoin'lerin fitilini ateşleyebilecek bir hamle olabilir. Bu bölgede 61 dolar seviyesi Solana için önemli. Bazı major altcoin'leri yükseliş eğilimi olduğu dönemlerde ekstra olarak takip ediyorum ki onlar fitili ateşleyen, diğer altcoin'lere öncülük eden hareketler yaşatabiliyorlar. Bu bölgede de son videoda da baz aldığım gibi Solana'yı baz aldım. Solana'daki Bitcoin'e karşı ekstradan bir yükselme eğilimi olduğunu görüyorum ve Bitcoin'in de burada destek seviyesini koruması, günlük kapanışlar anlamında da destek seviyesini koruması pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Kripto para tarafında genel bağlamda hani bu son destek seviyelerini, dip destek seviyelerini değerlendiren insanlar da vardır. Çok yukarıda pozisyon alanlar da vardır. Son dönem
dönemde zarar etmeyen kimse yok. Yani Elon Musk gibi, MicroStrateji gibi şirketlerin maliyetlerinin bile altına düştüğü bir alana geldik. Hani bazı insanlar da şey diyor, onların milyar dolarları var, çok da önemli değil vesaire diyor ama herkesin portföyüne göre gayet de önemli. Senin için 1000 dolar ne kadar önemliyse ya da 100 dolar ne kadar önemliyse o adam için de 1 milyar dolar, 2 milyar dolar o kadar önemli. Kripto para piyasası adına korkuların, endişelerin ve satış baskılarının zirve yaptığı bir dönem içerisinde idik. Her şeyin zirve yaptığı bu alan itibariyle bu alanda artık kripto para piyasasında bir yukarı doğru toparlanmanın eğilimlerini, yukarı yönlü fitil hareketleri, fitil mumları görebileceğimiz bir alan içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Umuyorum ki güzel yükseliş trendleri gelecek ve herkes bir şekilde zararlarını toparlamaya, telafi etmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar dostlar. Her videoda olduğu gibi bu videoda da bu videoyu beğenip yorum yapanlar arasından 2 kişiye Altın Kapı'nın Anahtarı Bitcoin kitabım ve temel teknik videolarımı hediye edeceğim. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.